Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Sabancı Müzesi'ndeki The Seat salonundan, bu güzel salondan bu programı sunuyoruz sizlere. Türkiye'nin dört bir tarafında iyiliğin peşine düşüyoruz. Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla, programımızın danışma kuruluyla beraber sizlerin önerdiğiniz isimlerden Türkiye'nin bir anlamda iyiliğinin ya da iyilik yapan insanların A takımını ya da haritasını çıkartıyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafındayız. Ama Türkiye'deyiz ama sadece Türklerle de sınırlı değiliz. Herkes bu programa katılabilir. Nitekim bugünkü programımızın konuğu bir Amerikalı. Tara Hopkins bundan 20 yıl önce kalkmış, gelmiş, Türkiye'ye yerleşmiş. 20 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'de yaşıyor ama Türkiye'de yaşarken sadece ben kendi işime bakarım, gerisine de aldırmam demiyor. Tam tersi, bu ülkenin sorununu, kendi sorununu bellemiş. Bunlara çözüm için de farklı yöntemler, farklı şeyler geliştirmiş. İşte o yöntem bugün 150'ye yakın kadınımızın hayatına katkı sağlamış. Üstelik de Çöp Adam El Ürünleri, 2008 yılında yaptığı Çöp Adam El Ürünleri oluşumuyla, girişimiyle bu kadınlarımız hem üretmişler, yani istihdam sağlanmış, hem de çevre bilinci geliştirmiş. Bugün Ayvalık'tan Diyarbakır'a kadar uzanan bir projeyle karşımızda duruyor. İşte Türkiye'de bulunan Tara Hopkins'in gerçek bir fark yaratan öyküsü. Közde patlıcan ve tavuk harcı ambalajı, hazır çorba ve cips poşeti, dondurma kabı, ekşili köfte, tereyağı paketleri. Sizce bunlar ne işe yarar? İçini afiyetle yer, dışını çöpe atarız değil mi? Değil. Daha doğrusu biz atarız da onları bizim attığımız yerlerden toplayıp, yıkayıp, kurulayıp, düzeltip bu atıklardan harikalar yaratan harika birileri de var. İşte Çöp Madamlar. Onlar daha önce evleri dışında hiç çalışmamış kadınlar. Hayatları boyunca hiçbir zaman düzenli gelirleri olmamış kadınlar. Yaratıcı ve eğlenceli fikirlerini ya ocakta kaynayan tenceredeki pilav üzerinde ya da dolmanın içinde denemişler. Ama artık onlar fasulyenin neden pişmediğini düşünmüyorlar. Bu küçücük mekanda yem çuvalından nasıl içki şişesi poşeti yapacaklarını, atık malzemelerden yaptıkları ve benim diyen modacılara taş çıkartan çantaları nasıl tasarlayacaklarını düşünüyorlar. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Ben baget çanta yapıyorum. Gece çantası oluyor. Şu anda dibini dikiyorum. Yani bitmek üzere. Nereden başlıyorsunuz bunu yapmaya? İlk şu şekilde oluyor. Ondan sonra şu şeritlerimiz iç içe geçiriyoruz onları. Sonra 5 halkadan oluşuyor zaten. Birleştirdikten sonra dikmeye başlıyoruz. Deseni bazen buradan söylüyorlar. Bunu mesela ben kendim tasarladım. Küçüğünü yapmıştım. Tarhan Hanım'ın hoşuna gitti. Büyüğünü yani birlikte şu şekli çıkarayım dedim. Bu nedir? Elinizdeki malzeme ne? Çorba ve dondurma. Yani kabından alıyor, kaplamalarından. Size malzeme nereden geliyor? Bu malzemeleri biz buradan alıyoruz. Ama cips yaptığımız zaman topluyoruz. Kendimiz topluyoruz. Bazı okullara gidip konuştuk. Yani hem çevre temizleniyor bu şekilde. Okullardan alıyoruz. Anlaştığımız okullardan. Bu şekilde. Birbirine Ekleyerek evet. Sonra onu da bu şekilde ekliyoruz. Böyle.
Böyle üst üste geliyor. Şuradan tamamlanmış olarak göstereyim size. Önce böyle dışları dikiliyor birbirine. Ondan sonra içini dikiyoruz. Ondan sonra dip oluşuyor. Ne kadar mesela bir günde kaç çanta yapabiliyorsunuz? Bir günde bir çanta, 1,5 günde bir çanta olabiliyor. Annemi cips topluyorum diyorum okulda. Topluyor musun sen? Hı hı. Ne yapıyorsun? Elime poşet alıyorum, bahçede dolaşıyorum, topluyorum, poşetin içine koyuyorum. Sonra annem yıkıyor, sonra yapıyor. Çanta oluyor. İlk olarak şablondan şu kağıttan kesiyorum. Sonra da işte parlak kağıttan kesiyorum. Kıvırıyorum. İç içe geçiriyorsun. Başlıyordum yani öyle. Öyle yaptım. Ayvalık denince çoğumuzun aklına Ege'de güzel kıyıları, yazlıklarla gölgelenmiş bir tatil kasabası gelir. Çoğumuz denize girer, güneşlenir ama Ayvalık'ın kıyısından ayrılmaz. Sokaklarında dolaşıp burada kim yaşar, ne yer, ne içer merak etmez. Oysa Ayvalık'ın dar arka sokakları sahilinden çok daha güzel. En azından daha az bozulmuş. Kimi tarihçilere göre kaçakçıların barınmak amacıyla kurdukları, kimilerine göre ise korsan saldırılarından kaçan Hristiyanların kurduğu Ayvalık'ın arka sokakları, eski Rum evleri, balıkçıları, kahveleri ve her yana yayılmış mis gibi zeytin kokusuyla Ege kasabalarının özgünlüğünü daha çok taşıyor. Ayvalık'ta geçim, doğanın sunduğu iki güzellikten sağlanıyor. Biri zeytin, diğeri balık. Ama Türkiye'nin hemen her yerinde olduğu gibi burada da ekonomiyi döndüren erkekler. Kadınlar çoğu zaman evde oturuyor ya da en fazla hasat günlerinde zeytin toplayıp erkeklerin kendilerine biçtikleri günlük yevmiyelerini alıyorlar. Bunun dışında ne sosyal ne de ekonomik hayata katılmak için çok fazla bir seçenekleri yok. Daha doğrusu yoktu. Ta ki uzaklardan, çok uzaklardan bir çöp madam Ayvalık'a gelene kadar. Benim için bir iş yoksa bir sürü kadınlar için bir şey yok. Ve her zaman kendimi çok şans hissettim. O şans başka insanlara vermek fayda var düşündüm ben. İlk önce ne yapacaktık? Nasıl ürün olacak? Bir iki tane örnek çıkarttık. O yöntem öğrendim. Ondan sonra bir satış nokta ihtiyacı var. Ben iş dünyadan gelen birisi değilim. Satış anlamı, para anlayan birisi değilim. Birkaç yere de görüştük. Evet, buna satabiliriz, satmaya hazırız. Söylerken o zaman bir atölye açmak karar verdim. Bir sürü kadınlar, daha önce maaş kazanmayan kadınlar zaten el işi, el beceri inanılmaz güzeldir ama piyasa yok. Ve benim kulağıma birkaç çok üzücü laf geldi. Bir gün geçirdim ve bir kadın ertesi günü misafir geldiğinden bahsediyor. Çok uğraştım, bunu yaptım, onu yaptım. Misafirim çok memnun kaldı çünkü çayım çok beğendi. Bana herhalde senin çayın benimkinden daha güzel. Ben yani Türk çay gerçekten yapamıyorum. Ama senin hakkından o kadar mı var? Çay yapıyorsun, evet. Çocuk bakıyorsun, eşine bakıyorsun, evi temizliyorsun, yani bilmem ne falan yapıyorsun ama ona bakamıyorsun yani. Ve o kadınlar ulaşmak istedim. Ama yepyeni bir şey ona başlatmak mümkün olmaz. Çünkü onlar tanıdığı orta ister ve bildiği bir iş yapmak ister. Tara Hopkins, ince, zarif yapısıyla kendisi de adeta bir çöp kadın. Aslında Amerikalı ama 20 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Bugüne kadar onlarca farklı projeye imza atmış. Gerçek anlamda bir dünya insanı. Zira onun isminin önüne bir sıfat eklemek çok zor. Yaş, cinsiyet, meslek, ülke kodlarının arkasına sığınacak bir kadın değil o. O sadece Tara. Tara Hopkins. Ne Amerikalı, ne Türk, ne öğretmen, ne öğrenci. Benim lisansın antropolog okudum, meslekten memnun kalmadım. Türkiye geldim ve İngilizce öğretmen olarak geldim. Eskişehir'de geldim. Eskişehir çok beğendim ve ben Eskişehir kaldığım zaman Eskişehir o kadar güzel hali, yani şu anda kadar güzel hali değildi ama öğrencilerle de çok iyi anlaşıyordum. İş arkadaşı da çok iyi. Eskişehir il olarak çok güzeldi. Türkiye genel olarak sevdim. Yani gitme neden yoktu.
Birinci seneden sonra belki 3 sene kalabilirim, 20 sene geçti. Sosyal daha çok özel eğitim olarak engelli çocuklar ve yetişkinlerle çalıştım. 8 sene onlarla uğraştım, daha çok gönüllü olarak. Türkiye'de bir üniversitede ilk kez açılan Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Koordinatörlüğünü yürüten Tara, İstanbul'da yapacaklarının bittiğini düşündüğünde kendini Ayvalık'a atmış. Ama Ayvalık'ta bir kadın olarak sadece kendisi için değil, burada yaşayan kadınlar için de yapacak çok fazla bir şey olmadığını görünce Tara yine kolları sıvamış. Yıllar önce Meksika'da gördüğü bir projeyi hayata geçirmeye karar vermiş. Meksika'da hapishanedeki mahkumların çöpten çıkan eşyalarla yaptıklarını gören Tara Hopkins bu projeyi yıllarca aklında taşımış. Hatta mahkumların el becerilerini yerinde görmek için hapishaneleri bile ziyaret etmiş. Tara Hopkins emekliliğinde Çöp Madam projesinin peşine işte biraz bu düşüncelerden hareketle düşmüş. Türkiye geldiğim itibaren naylon poşetle karşı çıktım. Yani naylon poşet zaten 89 o kadar çok yoktu. Ondan sonra herkes onları kullanmaya fazla kullanıyordu. Bir dükkana giriyorsun, poşete ihtiyacım yok derken ne olsun, ne olur, yani olsun diyor. Allah aşkına ben yani senin poşete ihtiyacım yok diyorum. Ama yani zorlandırıyorsun. Ben dedim peki bunu karşı çıkmak yerine bunu değerlendirsek olur. Ben baktım çöpten yaratıcı ürün, kullanışlı ürün yapıp nasıl oluyor? Ve işe eski Ayvalık sokaklarını aşınlayarak ulaştığınız asmalar altındaki bu küçük mekanı tutarak başlamış. Eskiden bir köy kahvesi olan bu mekan bu kez kadınların borusunun öttüğü bir mekana çevrilmiş. Bugün Çöp Madam'ın tam karşısında hala bir kahvehane bulunuyor. Ve Çöp Madam'ın kadınları harıl harıl üretirken Tara'nın belki de ilk olarak onlara kendini kabul ettirdiği karşılarındaki kahvede boş oturan erkekleri keyifle izliyorlar. Bu kadın mahalleye hareket getirdin elinize. Valla. Ne Murat? Çöp madam olmasaydı mahalle ölecekti bizim temelli. Erkeklerin iktidarının baskın olduğu bir ülkede bir kadın olarak şehirde bile tutunmak, kendini kabul ettirmek zorken Tara Hopkins bunu bir yabancı olarak üstelik de bir kasabada başarıyor. Birkaç haftalığına onu ziyarete gelen annesi ve babası ise kızlarını bazen şaşkınlıkla ama her zaman gururla izliyorlar. What do you think about your mad daughter? It's typical of Tara. Ever since she was a little girl, she always used her talents to work with other people. And now she's doing it again and again. But this is the supreme, this is the top. And we are so proud of her. It's a wonderful way to use your gifts. What kind of a child was she? She always liked handcrafts, and she always was involved in helping other people. Even as a young child, she volunteered with young people in our town, and she always did handcrafts. So this is a natural for her. So. When she said that, Mom, I'm going to Turkey. We're not Turkish. And I said, Tara, we don't even speak the language. And she said, Mom, it's 5 hours on the plane and I have a dictionary. And so I said, God bless you. When you see these old people, what do you think? Well, I think it's a wonderful thing to use what is around you and make something new. And not just throw things away. Bu atölyede yaklaşık 50 kadın çalışıyor. Bu kadınlar daha önce hiç çalışmamış ve para kazanmamış kadınlar. O yüzden de hem sosyal bir çevre edinmek hem de para kazanmak için Tara'nın ortaya attığı bu fikir bulunmaz bir fırsat. Ben yeni başladım. 3 ay oluyor. Duymuştum böyle bir yer var diye. Boş vakitlerimi değerlendirmek istedim. Ben en büyükleriyim burada. Ama Tara Hanım'a başta çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir iş sağladı gençlerimize. Bunları gördükçe böyle çok hoşuma gidiyor. Gençler boş vakitle kazanıyorlar, yardımcı oluyorlar evlerine. Değişik üreticiler, yaratıcılar, herkes bir şey yapıyor. Tek kelimeyle yani süper bir şey ama başta Tara'yı çok
Teşekkür ediyoruz. Nasıl buldu Ayvalık'ı? Ne şanslı Ayvalık. Temizleniyor, çöp atıklar, poşetler toplanıyor. Ben bile sokaktan cipsleri topluyorum. Poşetleri topluyorum. Arkadaşlar hep poşetleri bana veriyor. Komşularıma söyledim. Yani hem temizlik hem para kazanmak, çevre temizliği daha ne olabilir ki bundan güzel? Siz daha önce çalışmış mıydınız? Hiç çalışmadım. Hiç çalışmadım yani. Benim de 1 sene oldu başladığım. Çok iyi yani, hem evimizin işini yapıyoruz. Burada gelip vakit geçiriyoruz. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim lokantada çalışıyordu. Bulaşık işinde. Bulaşıkçı. Onun peki hoşuna gidiyor mu böyle? Bazen gidiyor, bazen çok kaptırdığımda biraz diyor ara ver falan diyor. Neden? Ya çok sürekli ilgilendiğim zaman çantayla falan diyor yani bırak artık akşamları falan. Hoşuna gidiyor ama yani. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim garson lokantada çalışıyor. Şimdiye kadar tek maaş olarak Evet, tek herhalde maaştı. düşünüyordunuz. Hı hı. Şimdi 2'ye çıktı. 2'ye çıktı. Evet. Nasıl, bu bir rahatlık kazandı? Evet. Yani birimizinkini harcasak diğerimizinkini kenara koyuyoruz. Aslında şık ve renkli çantaların ve dolayısıyla Tara'nın bu fikrinin sadece Ayvalıklı kadınlara değil, çevreye de faydası var. Zira hem çöpe gidecek ve bir daha kullanılmayacak atık malzemeler değerlendirilmiş oluyor, hem de bir yandan annelerine yardımcı olmak isteyen çocuklar sayesinde çevre temiz tutuluyor. Çöp madamlar sayesinde Ayvalık her daim pırıl pırıl kalıyor. Üstelik bu işi ailece yapanlar bile var. İşte bunlardan bir tanesi, Bulut ailesi. Siz aile boyu mu geldiniz? Evet, evet. Komşum söyledi ve eşim hiç çalıştıracak taraftar değildi. Ben bunu yapacağım dedim. Hırs var. Çünkü ben hiç para kazanmış bir insan değilim. Yani para kazandıkça nasıl kazanılıyor, nasıl harcanılıyor ben bunun tadını anladım. Gerçekten kazanılan para çok güzel yerlere harcanıyor. 2 çocuğuma faydam oluyor. Onlar da bana yardımcı oldular. Evet, ben de okuldan vakit buldukça anneme yardım etmeye çalışıyorum. Cumartesi, pazar günü mesela kesiyorum. Yıkayabildiğim kadar yıkıyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ablam kesiyor, ben de kesiyorum. Keserken bazen iş hataları oluyor. Elimi de kesiyorum. Öyle mi? Daha önce çalışmamış birisi olarak çalışmaya karar vermek de zor değil mi? Zor tabii. Tabii zor. Acaba başarabileceğim mi? Ortama ayak uydurabileceğim mi diye çok düşündüm. Bir de başımızdaki Tarhan'ın yabancı olması bana çok böyle yani zor geldim. Ayaklarım hep geri geldi. Geldiğim gün bir ürkerek yani çok böyle tereddütte başladım ama arkadaşlarımın sıcaklığıyla, ortamın sıcaklığıyla insan daha çok motive oluyor. Daha önce peki ne yapıyordunuz? Mesela bir gününüz nasıl geçiyordu daha önce? Şimdi ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyordu? Sabah ev işi yapıyordum. Öğleden sonra gezmek, başka bir şeyimiz yok. Yani yaratıcı değil, üretici olamıyorsun. Mecburen zamanını gezerek hayatta bir yerlere giderek geçiriyorsun. Evet, ama ben televizyonu olsun, gezmekleri bir yana koydum. Bıraktım, o şeylerim yok artık işime. Şimdi kendi kendinize diyor musunuz o günlerim hani nasıl boşa geçmişti? Yani ama böyle bir fırsat verilmedi ki. Belki verilseydi hiçbir hanım oturmazdı. Ben öyle diyorum. Şu an. Peki siz okuyor musunuz? Ben üniversiteye hazırlanıyorum. Hem de çalışıyorum. Kendi okul paramı kendim çıkarıyorum. Burada evet. Çalışıyorum. Ayrı bir hesabım var. Bazen annemi geçiyorum. Ondan daha fazla para alıyorum. Yani emeğimin karşılığını almak çok güzel bir şey. Çok mutluyum burada olmaktan. Bu atölyede çalışan kadınların kazanacağı para da aslında kendilerine bağlı. Ne kadar çok üretirlerse o kadar çok para kazanabilme şansları oluyor. Ama en az ayda 200-300 lira kazanıyorlar. Bu para kimi zaman 800-900'e kadar çıkabiliyor. Çantaların fiyatı ise 5 liradan başlıyor, 90 liraya kadar çıkıyor. Ayvalık'taki bu atölyede satış yapılabildiği gibi internetten sipariş de verilebiliyor. Ya da İstanbul'daki bazı mağazalarda bunları satın alabiliyorsunuz. Tara Hopkins, Türkiye'ye bir Amerikalı öğretmen olarak geldi. Ama zamanla hem öğretmen oldu, bilgi öğretti, hem öğrenci oldu, Türkiye'yi öğrendi. İş yaşamının her anında insanların hayatlarına dokunmaya çalıştı. Emeklilik döneminde bir sahil kasabasında günlerini öldürmek yerine çevresindeki kadınların hayatlarını değiştirmek istedi. Hem bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle hem de çöp madam fikriyle binlerce insanın hayatında kocaman bir fark yarattı.
Tara Hopkins, kendisi içimizdeki iyi Amerikalılardan bir tanesi diyebiliriz. 20 yıl önce geldiği Türkiye'de boş durmak yerine geçtiğimiz yıllarda başlattığı bu güzel projeyle onlarca yüzlerce kadınımızın hayatını değiştirdi diyebiliriz. Siz de bir fark yaratansanız ya da fark yaratan birisini tanıyorsanız çevrenizde lütfen programımıza katılmasını teşvik edin. Ya da siz onu bizlere katılım formunda söyleyin, biz kendisine ulaşalım, programımıza alalım. Kısa bir ara vereceğiz, ardından fark yaratanları bugün de bitireceğiz. Sevgili seyirciler, Sabancı Müzesi'nin içinde yer alan The Seed salonundayız ve bugün de bir Fark Yaratanlar programının sonuna geldik. Bugün de gördüğünüz gibi bizim programımızda herkes yer alabilir. Yeter ki insanların hayatına, kendileri kadar şanslı olmayan insanların hayatına bir parça katkı sağlasın. Yoksa Türkmüş, Amerikalıymış, kim olursa olsun. Programımızın kapısı her zaman açık, sonuna kadar açık. Eğer programımıza katılmak istiyorsanız ya da birilerinin katılmasını istiyorsanız lütfen www.farkyaratanlar.org adresine giriniz ve katılım formunu doldurunuz. Hem şahsınız adınıza ya da önereceğiniz isim adına doldurabilirsiniz. Ya da bize telefonla ulaşın, biz size yönlendirelim, ne yapacağınızı anlatalım. 0212 alan kodunda 249 23 14 telefondayız. Türkiye'nin iyi haberler veren tek haber programında karşınızdayız ve yeni bir fark yaratanlarda buluşuncaya kadar hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi